Selamlar, bugünkü videomuzda insan mı daha iyi yapar, yapay zeka mı daha iyi yapar bunu test edeceğiz. Testlerimiz 3 farklı aşamadan oluşacak. Bu 3 aşamayı da gelin şimdi sizlere kısaca anlatayım. İlk aşamamız Face Swap olacak. Face Swap'te bir tane ortak yüzümüz olacak. Yapay zekanın da kullanacağı yüz, benim de kullanacağım yüz aynı olacak. Bu yüzlerin üzerine kendi yüzümüzü Face Swap yapacağız. Ben Photoshop kullanacağım bu yapacağım bütün testlerde. Diğerini de yapay zeka araçlarına yaptıracağım. İlk olarak Face Swap'i tamamlayacağız. Ardından ikinci turda yaptığımız bu Face Swap'li görselin arka planlarını sileceğiz. Üçüncü turda ise arka planlarını sildiğimiz görselleri alıp arka planlarınızın yerine uygun görseller koyacağız. Hadi gelin bakalım bu testimize başlayalım. Evet, ilk testimiz olan Face Swap ile başlıyoruz. Ben Photoshop'u açtım. Fotoğraflarımızı yükledik. Şimdi gelin Face Swap yapmaya başlayalım. İlk olarak ben kendi manuel bir şekilde Face Swap yapmayı deneyeceğim. Çok iyi yetenekli değilim ama bakalım nasıl olacak göreceğiz. İlk olarak böyle bir arka plan resmimiz var. Bu arka plan resmin üstüne kendi fotoğrafımı atacağım. Yüzümü Face Swap yapmaya çalışacağız. İlk önce gelin buradan sadece yüzümüzü seçelim. Gördüğünüz gibi buradan tek tek yüzümün detaylarını seçiyorum. Yüzümün detaylarını seçtim. Şimdi gelin bunu ayıralım. Bunu ayırdıktan sonra bu kısımda işimiz yok. Bunu silebiliriz. Şimdi bunu kafaya oturtturmamız lazım. Gördüğünüz gibi buradan kafaya oturtturuyoruz. İlk önce bir opaklığını biraz kısıyorum. Buradan kafaya ne kadar oturduğunu göreyim diye. Kendim manuel yön tuşlarıyla buradan ayarlıyorum hizasını az çok. Yani ben şöyle olsa kulaklar vesaire hani her şey oturur diye düşünüyorum. Şimdi opaklığımızı geri açalım. Opaklığımızı açtık. Şimdi gelin keseceğimiz yüzü buradan seçelim. İlk öncelikle buraya tıklıyorum. Buradan kement aracını seçiyorum. Yüzümün hatlarını sadece seçeceğim. Yani şöyle kestiğim bir hat bence yeterli olur. En azından dudak yapım, burun yapım, kaş, göz hepsini alıyoruz. Şimdi buradan geliyoruz arkadaşlar. Hemen diğer fotoğrafı seçiyoruz. Diğer fotoğrafı seçtikten sonra buradan silme tuşuna basarak arka plandan iç kısmını siliyoruz. Siz isterseniz biraz daraltabilirsiniz. Ben direkt bu şekilde uygulayacağım. Bunu sildikten sonra iki resmi de seçiyorum. Buradan düzenle kısmından katmanları otomatik karıştır seçiyorum. En üstteki mod kalıyor. Ve ben bunu karıştırıyorum ve gördüğünüz gibi Face Swap oldu. Bir ufak hatalar mutlaka var çünkü profesyonel bir şekilde yapmıyorum ama sonuçta yapıyorum. Gördüğünüz gibi Face Swap'i yaptım. Bakalım yapay zeka nasıl Face Swap yapmış. Sonra ikisini de karşılaştıracağız. Evet, yapay zeka ile Face Swap yapacağız. Bu ilk testimiz biliyorsunuz. Gelin şimdi fotoğrafları yükleyelim. Bakalım benim yüzümü oradaki fotoğrafımıza aktarabilecek miyiz? Evet, resimlerimi yükledim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Gelen sonuç gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç net değil yakından açtığımızda. Gelin biz buna bir upscale uygulayalım ve upscale uyguladıktan sonraki sonuca bakalım. Evet, şu anda upscale oldu. Bakalım upscale'dan sonra nasıl? Yani görüyorsunuz hiçbir şekilde kusursuz değil tabii ki de. Yüz hatları daha net oldu ama burada gördüğünüz gibi ufak ufak pürüzler, ufak ufak şeyler var. Bence benim yaptığım Face Swap daha güzel oldu ama buradaki son kararı siz vereceksiniz yorumlarda. Şimdi geçelim ikinci testimize. Bakalım ikinci testimizde nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Evet, şimdi gelelim ikinci testimize. İkinci testimizde önümüzdeki masaları kaldıracağız. Masaları sileceğiz. Sonrasında arka planı sileceğiz. Hadi gelin bakalım masaları kaldırabilecek miyiz? Ben buradan dikdörtgen işaretleme aracını seçiyorum. Dikdörtgen işaretleme aracıyla beraber masayı komple seçtim. Ardından Shift ve silme tuşuna basıyorum. Backspace'e basıyorum. İçeriye uygun doldur diyor. Buradan tamama bastıktan sonra gördüğünüz gibi bu benim takım elbisemi tamamladı ve kenardaki boşlukları sildi. Ama alt kısımda birkaç tane gördüğünüz gibi böyle parlama efektleri var. Bunlar hoşuma gitmiyor. Onları nasıl düzelteceğiz? Gelin bakalım. Ben bunları tabii ki de fırçayla düzelteceğim. Daha pratik olması adı altında. Evet, bu kısımlar tamam. Şimdi gelin yanında şöyle bir kısım var. Bunu da aynı şekilde işaretleme aracını seçiyorum. En aşağı kadar indirip aynı şekilde işlem uyguluyorum. Gördüğünüz gibi burası da gitti. Gayet de güzel bir Face Swap yaptık. Şimdi gelin yapay zeka ile yaptığımız temizleme kısmına geçelim. Evet, geldik ikinci testimize. İkinci testimizde şimdi önümüzdeki masayı kaldıracağız. Fotoğrafı Gemini'ye yükledim. Bakalım Gemini önümüzdeki masayı silebilecek mi? Resimdeki masayı silmesini ve resmi orijinal şeklinde tutmasını söyledim. Bakalım Gemini bunu yerine getirebilecek mi? Bence Gemini bunu oldukça iyi yaptı. Gördüğünüz gibi kol kısımlarını benden de iyi yaptı ama geri kalan kısımlarda bence ben daha öndeyim. Üçüncü testimiz arka planı silip yerine arka plan koydurtma. Bakalım bu nasıl olacak? Evet, üçüncü testimize de geçiyoruz. Üçüncü testimizde arka planı kaldırıyoruz ve yerine başka bir arka plan koyacağız. Bakalım bunu ben nasıl yapacağım? Öncelikle arka planı bulmadan ben direkt buradan nesne seçmenin altında hızlı seçme aracı var. Bunu seçiyorum. Üstten de özne seç diyorum. Direktman bütün resimdeki özneyi otomatik seçiyor. Bunu otomatik seçtikten sonra ben buradan Ctrl+J ile bunu katmandan ayırıyorum. Gördüğünüz gibi arka planını çıkarttım bu resmin. Şimdi gelin buraya uygun bir arka plan bulalım. Evet, şimdi ben birkaç tane resim buldum.
buldum. Şimdi o resimleri hep birlikte mixleyelim. Bakalım nasıl bir resim olacak, ortaya çıkacak. İlk olarak arka plan olarak böyle bir manzara buldum. Gelin bu manzarayı en aşağı koyalım. Ve arka planımız cam olsun. Ama biraz düzenleme yapabilirim üstünde. Şöyle ortalayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde camlı bir arka plan istiyorum. Koltuk içinde böyle bir şey buldum. Yazıları vesaire şimdi hepsini silmeye çalışacağım. Sadece koltuğu seçtim. Buradaki PNG kısmını ayarladım. Gördüğünüz gibi koltuğun şu kısımlarına da aslında çok ihtiyacımız yok. Buralarda zaten fotoğrafta gözükmeyecek kısımlar. Sadece şöyle arkasında bir koltuk varmış gibi olsa yeterli. Yani evet, bu kısım iyi. Renk kısmını birazcık tutturamayacağız ama o kadar olur. Şimdi gelin bu kısmındaki yazıları hemen silelim. Bu şekilde silebiliriz. Burasını da düzeltelim. Evet, gördüğünüz gibi bir tane ofis koltuğu oldu. Biraz büyük oldu ama hiç problem değil. Burada da bir masa var. Bunu şimdi buradan PNG yapacağız. Gördüğünüz gibi PNG yaptık. Hemen alalım bunu. Sadece masanın üst kısmı işimize yarayacak. O yüzden çok bir detaya ihtiyacımız yok. Böyle bir şey yapalım. Şu üstte bir kısım galiba hatalı olmuş. Onları hemen şöyle seçelim. Hatta gelin çokgen kementle seçelim. Şöyle gördüğünüz gibi seçtim. Şuraya da böyle yaptım. Evet, masanın üst kısmını biraz düzenledik. Şu orta kısmı kaldı. Buraya da şöyle yaptık mı herhalde düzelir. Evet, bu kısmı da düzeldi. Amaç görseli değiştirmekte. Benim görselimin son hali bu. Yapay zekanın görselinin son hali nasıl olacak? Gelin ona bir bakalım. Evet, geldik 3. testimize. 3. testimizde dediğim gibi arka planı temizleyeceğiz. Hadi bakalım. İlk önce arka planı temizlemesini isteyeceğim. Evet, arka planı kaldır veya herhangi bir şey olmasın yazdım. Bakalım sonucumuz nasıl olacak. Arka planı bence gayet pürüzsüz bir şekilde çıkardı. O yüzden şimdi gelin arka plana bir ofis teması ekle diyelim. Çünkü ben de öyle bir şey yapmıştım. Ona uygun olsun. Evet, kendi yaptığıma benzer bir şekilde olsun diye benzer bir promptlar girdim. Sandalyeyi, arka planın camlı bir manzara olduğunu ve önümüzde bir masa olması gerektiğini, bakalım nasıl bir şey çıkacak. Yani evet, gördüğünüz gibi böyle bir şey yapmayı tercih etti Gemini. Yani okey, arka plan manzarası olabilir, sandalye olabilir, masa da olabilir. Ama bu koltuğa böyle oturtturması birazcık kötü olmuş. Yani hem ayaklarım nerede bir kere? Ve ayaklarım olmayacaksa da niye böyle bir oturmayı tercih etmiş bilmiyorum. Sonuç sizin. Ben bunu bu şekilde alacağım çünkü tekte anlaması gerekiyor. Ben tekte nasıl anladıysam o da nasıl anlayacak. Bu videonun konsepti buydu çünkü. Sonuç olarak sizlerin yorumları burada ele alınacak. Sizce benim yaptığım hali mi daha güzel, yoksa yapay zekanın şu an yaptığı bu hali mi daha güzel? Veya her bölümü, yani ilk testi, ikinci testi, üçüncü testi ayrı ayrı değerlendirerek bir puanlandırma yapabilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda insan mı daha iyi tasarım yapar yoksa yapay zeka mı yapar? Bunu test ettik. Bir sonraki videolarda farklı konseptleri de ele alacağız ve farklı konseptleri de test edeceğiz. Bu videodaki sonuçlar sizin yorumlarınıza göre belirlenecek. İlk tasarım, yani benim yaptığım tasarım bu tarafta. Yapay zekanın yaptığı tasarım da bu tarafta arkadaşlar. Bunların yorumunu siz yapacaksınız. Benim yaptığım mı daha güzel olmuş yoksa yapay zekanın yaptığı mı? İkisini de yaptığımız testlere göre değerlendirip yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz, hoşçakalın.